Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün Savaş Akademisi'ni çekeceğiz. Neler yapmamız gerekiyor, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Bu konuda benim çok tecrübem olmadığı için iki arkadaşımdan yardım istedim. Ata 65. eyalette, Burak ise 69. eyalette bizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacaklar. Burak, istersen Savaş Akademisi'ne geçelim ve sözü sana bırakıyorum. Bu videoda çekiliş var. Merhaba arkadaşlar. Bir ay kadar kısa bir sürede YouTube'da 1000 aboneyi geçtik. Ve Discord'da 400'e yakın aktif oyuncu bulunuyor. Akşamları Discord'da toplanıp etkinlikler düzenliyoruz ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Videolar için emek veren arkadaşlara ve ilk günden itibaren bize hep destek veren takipçilerimize teşekkür ederiz. BTK Game 1000 aboneye özel 5 adet 499 Frostlar hediye veriyor. Videonun açıklamasına bırakacağım linkten siteye gelip çekilişler kısmına tıklayıp çekilişimize katılabilirsiniz. Çekiliş için de BTK Game'e teşekkür ederiz. Hadi videoya devam edelim. Tamamdır. Evet. Nedense şu an hesabımın şehri açamadım ha. Evet arkadaşlar, merhaba herkese. 69. eyalette adım Burak. Oyun hesabımda Buraçi. Savaş Akademisi yaklaşık kaç günde geliyordu? Notlarımızda vardı herhalde söylediğiniz. 218 olarak gözüküyor bizde. Tamam. Yaklaşık 218. günde geliyor. Geldiği zaman ilk önce ham maddeyle başlayalım. Ateş kristalini direkt kullanamıyorsunuz. Burada ateş kristal parçası var. Bunu iki türlü elde etme imkanınız var. Ya da paket satın alabilirsiniz. Bir, çeliklerinizi döndürebilirsiniz. Günlük 20 tane kullanaraktan. Günlük 200 adette yani bu 2000 adet ateş kristaline geliyor. 200 kere kullanabiliyorsunuz. 10 ateş kristalinizi 13 tane ateş kristali parçasına dönüştürüyor. Benim size önerim, ilk başta size çok tatlı gelecektir. Çünkü çok fazla çeliğiniz biriktiği için. Bu çelikleri ateş kristali parçasına çevireceksinizdir. Bu hatayı ben yaptım. Çok çevirdim. Bu limiti her gün kullandım normalde. Bu 5K çelik vererekten bir adet ateş kristal tozu aldım. Yani günde de ne yapıyor çarptığımız zaman? Yaklaşık bir 100K harcayıp 20 adet ateş kristali parçası aldım. Ama sonrasında şurada gördüğünüz bu şeyleri dönüştürmekte bu sefer ateş kristalim vardı ama demirim yoktu. O yüzden bu iyileştirmeleri yapamadım. Şurada mesela göstereyim. Hem kaynakların yanında ateş kristali tozu hem de çelik istiyor sizden. Sonlara doğru gittikçe burada istedikleri talepler iyice artıyor. Benim tavsiyem size ateş kristalinden gitmeniz, çeliğinizi fazla dokunmamamız, ama tabii ateş kristali de alamıyorsanız veya bulamıyorsanız çeliği de dönüştürebilirsiniz. Benimki sadece tavsiye. Nasıl Yani ilerleyelim diyebilir miyiz? sonrasında? Yaklaşık 500 bin çelik elde tutulsun. Onun üstündekiler dönüştürülebilir diyebilir miyiz? Yani belli bir stok olsun herkese. Evet, o da mantıklı bir çözüm. O zaman şöyle diyelim mi? Yani benim tavsiyem o zaman mesela bu 60 bin istiyor ama bazıları 1 milyon adet çelik istiyor. Özellikle sonlara geldiğinizde bu Helios'lar. Şu an tabii ben gösteremiyorum. Şuradan gösterelim. Mesela Helios ne kadar istiyormuş? 1 milyon istiyor. Yani buna geldiğinizde, benim bir tane Helios'a geldiğimde bu sıfırda günlerce 1 milyon çeliğim olsun diye bekledim. Çünkü çeliğe de e, para harcamak biraz enayilik gibi geliyor insana. Çünkü bedava biriktirebileceğiniz bir şey. E, O zaman 500K alabilir. Öneri çok iyiydi. Ya da benim dediğim gibi daha yani güvenli bir stok olarak 1 milyonda durabilirsiniz. Çünkü mesela bizde şu an şey var, etkinlik var. Yarın mesela eyalette araştırma günü olacak. Ben genelde araştırma gününde puan da kazanmak istediğinizde hızlı hızlı yapıyorsunuz. Bir günde çok fazla çelik harcayabiliyorsunuz. Yani o yüzden biraz güvenli bir stok, 500K olur dendiği gibi 1 milyon olur. Tutarsanız iyi olur diye söyleyeyim.
Hocam ben Eklemek bir soru istediğiniz bir şey sormak var mı istiyorum. arkadaşlar? Ben bir soru sorayım. Şimdi biz az yatıran oyuncular olarak mesela Ateş Kristal paketleri alamıyoruz. Günlük o 20 Hı tane hı. ya da 50 tane oyundan gelen ya da etkinliklerden minimum ateş kristallerini alarak gidiyoruz diyelim, biriktirerek. Paket alacak gücümüz de yok diyelim. Helios'a mı gitmeliyiz yoksa fırının FC seviyesini mi yükseltelim? Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar yani bu arada gördüğünüz o Alev ekibi mesela birlik kapasitesini arttırıyor. Seviye 5'te 1000 adet arttırıyormuş. Bunları yapmak faydalı ama şu gördüğünüz en sondaki bu doğalda mesela Helios mızrakçısını açmadığınız sürece şurada harcadığınız şeyler bir şeyler kazandırıyor size. Nasıl diyeyim? Mesela %25 mızrakçı sağlığı gibi. Buradan da özet görebiliriz. Burada evet bir şeyler kazandırıyor Helios'un yanında. Ama şu ana büyük gideri yapmadığınız sürece mesela bu bir tek başına 2236 adet şey istiyor sizden. Ateş kristali parçası istiyor. Bunu yapmadığınız sürece buraya belki şuraya gelinceye kadar yaklaşık bir 11.000 ateş kristali tozu harcıyorsunuz. O da yaklaşık belki yanlış bir şeyler söylemeyeyim ama 9.000 normalde ateş kristali yapar diye düşünüyorum yaklaşık olarak. Yani bunları yapıncaya kadar bence benim fikrim diğer arkadaşlar da yorum yapsın. Katılır katılmazlar bilmiyorum. FC 8'e gitmeniz yani FC 6 yapmanız, FC 7 yapmanız 8'e gitmek de zor ama en azından kısa vadede size rallilerde daha iyi avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Mata. Benim yorumum da şöyle. Ben de katılıyorum Burak arkadaşıma. FC7'nin askerlerinin gücü zaten şu anda 5 seviye T11'den daha güçlü olmuş oluyor. Ve ortalama olarak bir Helios açabilmek için 10.300 adet ateş kristali gerekiyor. Yani bu bağlamda bence mantıken fırın seviyenizi yükseltip daha sonrasında bu ateş kristaline yönelmeniz bence daha doğru olur arkadaşlar. Ee, ad- Yani onu demişken bağlı olacak ama şunu da göstereyim ben soruya yanıt olması için. Şimdi mesela FC6'dan sonra sizin askerlerinizi FC6, FC7, FC8 kışlalara dönüştürmeniz için arıtılmış ateş kristali lazım. O ateş kristalini de yine sadece ateş kristalini dönüştürerekten veya bazı etkinlikler var ücretsiz alabileceğiniz. Bugün de bir tanesi var. Hızlıca onu da size göstermiş olayım. Sizde de vardır bu alevler ve dişler diye. Evet, bizde de var. Bizde mesela bu geldiği zaman artık 2 tane de bu arıtılmış ateş kristalinden veriyor. Hani bunu bedavada buradan alabilirsiniz ama sayısı çok düşük. Bunu e, yaparken mesela şu an benim pazartesileri bu resetleniyor tekrardan. Normalde sizden 20 adede kadar 20 tane ateş kristali tüketip 1 ile 3 arasında bu ateş kristalinin arıtılmış halini veriyor. Mesela şu an bir tane yapayım size. Ben haftada 20'yi kullandım. O çok şanslı geldi yayın. 3x aldım. Normalde bugün hiç almamıştım. 20 verdim. 3 tane ateş kristali ve aldım arıtılmış. Ama artık 20'den sonra bu 50 tane isteyip 2-3 veriyor. Ve bunu 40 yaptığın zaman da 100 ateş kristali isteyip senden onun bir tablosu var. Yanlış bir şeyler İyiye söylemeyeyim ama. basarsan 20'nin yanında iyi var. Ona basarsan Hı oradan bir hı, tablo çıkacak. tamam. Burada sağ olasın. Teşekkür ederim. Ata sendin herhalde destek Evet evet, veren. hiç önemli değil. Tamam. Şimdi burada dediği gibi 21 ile 40 arasında elde etme şansları bu. 40 ile 61 de burada bu. Ama mesela En bu üstte oran çıksana. matematiksel olarak sizden daha fazla ateş kristali alıp daha az arıtılmış ateş kristali veriyor. O yüzden açıldığı zaman size tavsiyem ben böyle yapıyorum. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ilk gün bu 20'ye kadar geliyorum. Şu an geldim. Ve her gün size ilk denemenizde %50 iskonto yapıyor oyun. Mesela ben yarın sabah oyuna tekrardan girdiğimde bu 25'e 2-3 verecek. O %50 iskontoluyla da her gün bir kere denemeyle devam edeceğim. Böyle yaparaktan
en az maliyetle en çok arıtılmış ateş kristali elde etmiş oluyorsunuz. Ama süreniz uzuyor. Süreniz uzadığında da ateş kristali daha çok elinizde kalıyor. Kaldığı zaman da ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu savaş akademisine devam edeceksiniz. Benim tavsiyem böyle. Hani bunu uygularsınız, uygulamazsınız bilmiyorum ama benim hani gözlemlediğim o ateş kristali teknoloji tarafını, Helios tarafını yapmanız için en uygun taktik bu. Kaynaklarınızı maksimum verimde kullanmış oluyorsunuz. Hani para da harcasanız, harcamasanız da. Ve para harcamıyorsanız bence arkadaşlar kendi birlik güçlerinizi iyi yapmak için ilk önce bu üç taraftaki Alev ekibini birlik kapasitesini maksimum sayıda arttırmak için kendiniz için ve daha az maliyet istiyor bu ilk aşama. Bu üç tarafta da bunu fullemeniz. Sonra hangi tarafı ilk bitirmek istiyorsanız bu bence hani piyade olmalı. Ama herkes piyade gidiyor deyip siz mızrakçı veya okçu gidebilirsiniz. Bir tarafa yoğunlaşmanız. Var mı senin ata eklemek istediğin bir şey? Yok, katılıyorum, ben de böyle uygulamıştım. Bir tek şeye değinebilirim. Bu arıtılmış ateş kristali yaparken arkadaşlar, şimdi siz fırını altı yaparken çok fazla şey isteyecek. Normal ateş kristali isteyecek. O yüzden hani bir anda şeye geçmeleri bir tık yanlış olabilir. Ellerinde stok varsa o dediğin taktik çok doğru. Elinde stok varsa 19 diye, daha doğrusu 20'ye kadar gelip ertesi günler %50 indirimle çarpı 2 çarpı 3 alabilirler ama ellerinde stok yoksa bence en başlarda hani normal %50 indirimle devam etseler bir tık daha iyi olabilir. En azından fırın altıya kadar. Evet yani ateş kristaliniz elinizde çok az varsa dediği gibi sadece her gün %50'li alırsınız. Öyle de ne olacak size? 10 ateş kristaline 1 ile 3 arasında değişen bir oran verecek. O şekilde yani minimum en dip minimum düzeyde bir hesapsanız öyle gitmeniz daha faydalı. Ben bir şey soracağım hocam. Bir önceki arıtma yerine gelebilir misin? Tabii. Sol taraftaki süper arıtma X'en ne oluyor? Şimdi X1'e bastık. Sol taraftaki ne? Ha, bu eğer ateş kristaliniz çoksa, çok para harcıyorsanız buradan ne kadar dönüştürmek istediğinizi seçip tek tek uğraşmak yerine ne kadar ateş kristali verip ne kadar X denemesi yapacaksanız toplu yapabiliyorsunuz. Anladım, tamam. Ben Orayı yaptım mı? Hiç yapmadım. Çünkü o kadar NX kadar yapacak kadar günlük bir harcamam olmuyor. anladım sağ olun hocam. Şeyi Yani şu an soracaktım. mesela Evet. benim elimde de fazla yok. 661 var ama bir iki en yapayım mı? Yok yapmayayım. Gitmesin fazla. Yok Şu an gitmesin yüksek hocam. orana geçtim çünkü. Gitmesin, evet. Şey Ben soracaktım burada da şey ben. ekleyebilirim. Evet. Arıtılmış ateş kristaline geçildiği zaman normalde 5 kere alım hakkınız oluyordu. Bu 7'ye çıkıyor ekstra. Ha, yukarıdaki. Şuradan bahsediyor. Arıt dediğimiz yerde günlük 7 tane arıtıyoruz biz. Yani 7 kere alıyoruz. Böylece daha fazla ateş kristali ücretsiz elde ediyorsunuz. Evet, yani oyun kolaylık sağlıyor ilerleyen aşamada. Evet. Bir nebze diyelim. Peki. Bir nebze sağlıyor. Şurada sağladığı gibi işte. Buradan da bedava yine alev ve dişlerden bugün hemen ben tükettim. 5 adet ateş kristali. İşte 2 tane de ya 5 adetten çarpı 6'ydı galiba. 30 ateş kristali alabiliyorsunuz toplam. 2 tane de arıtılmış ateş kristali alabiliyorsunuz. Bu kristal çekirdeklerden vererekten avlandığınızda gene. Bir soru daha soracağım hocam. Mesela ateş kristallerinden bahsetmişken şunu merak ediyor arkadaşlar. Sizce ateş kristali paketi alacaklarsa hangi paketi almalılar? Mia mı? Ateş kristali fanatik paketi mi? Ya da başka bir tavsiyeniz, öneriniz varsa onu duymak istiyorum. Anladım. Şu an ne var bakayım ben. Şu an tılsım paketi var bizde. Arkadaşlar ben bunu hiç almıyorum. Hani iyidir kötüdür diye yorum yapmayayım ama ben şahsi fikrim hep Mia'dan alıyorum. Ateş kristalini. Onda da işte 199'luk ve 400 liralık mıydı en ucuz paketler şu an. Evet. O ikisini alıyorum. Çok böyle şansım iyi gidiyor gibi düşünüp ama elimde fal jetonu kalmadıysa arada 700'lük paketi de alıyorum. Ama tabii daha üstüne gitmiyorum. Oralarda bulunaraktan Mia'dan ben ateş kristali toplamayı daha faydalı buluyorum. Bana hani daha böyle arada çarpı x'li bir şey tutturursan daha ekonomik gibi geliyor.
Anladım Ata hocam. senin var mı Teşekkürler. bir Buna yorumun? ben de katılıyorum, evet. Yani bence de birinci tercih Mia olması gerekiyor. Onda da stratejik olarak hani orada da kademeler oluyor ya, açma kademeleri. Ya istiyorsanız elinizde fal jetonu da biriktirip toplu şekilde açarsanız en azından o üstte işte 100 sınır, 250 sınır o limitleri geçip oradan ekstra da alabilirsiniz. Hani geldiği an oynamaya da bilirsiniz. Ya, İkincisi de evet. buyur buyur. Sen dinliyorum. Sen devam et. İkincisi de Mia'dan sonra karıştır eşleştir var. Ya orada da ortalama hatırladığım kadarıyla 78 adet veriyor. Sonrasında belki Fanatik Ateş Kristali paketi olabilir. Çünkü o 50 veriyor. Şu an aklıma gelen paketler bu sıralamada. Yani Mia'da da ben zaten fark görmüştüm hocam. Senin kanalında zaten vardı güzel taktik. Yani bir turda eğer siz ateş kristalini bulamadınız ve maliyet katlanarak gidiyor ya, resetlemek yeni fal açmaktan daha ucuzsa resetleyip şansı tekrardan en düşük maliyetle denemek bana daha istatistiksel olarak daha iyi bir seçenek gibi geliyor. Onu da eklemek istedim. Öyle Teşekkürler hocam. fal deneyecek arkadaşlara. Daha bununla alakalı öğrenmemiz gereken başka bir şey var mı hocam? Ben dediğim gibi bu videoyu özellikle zaten sizden rica ettim. Ben bu konuda tecrübeli değilim. Araştırdım ama sadece araştırmak yetmiyor. Tecrübeleriniz benim için Yani daha iyi. ben bir de o zaman sıralama taktiği vereyim. Ya genelde herkes, ben dahil, ilk bir piyadeyi şuraya kadar, T11'e kadar açıyor arkadaşlar. Sonrasında genellikle herkes nişancıya geçiyor. En sona da mızrakçıyı bırakıyor. Ben de şu an onu yapmış bulunmaktayım. Ve genellikle benim buraları zaten maksimum yapmadan T11 açamıyorsunuz. O yüzden ben ne yapıyorum? Zaten maksimum yapacağım diye bu kapasitedir, işte öldürücülüktür, sağlıktır. Bunları maksimum yapıyorum. Alev lejyonunu maksimum yapıyorum. En sona bu aşağıları bırakıyorum ama eşit dağıtarak da gidebilirsiniz. Çünkü bunlarda maksimuma yaklaştıkça giderler artıyor. Hani o size kalmış bir şey. Ama rally liderliği falan yapıyorsanız serverınızda o alev lejyonlarını ilk maksimum yapmak da hani burada giderken şu an benim yaptığım gibi şu yan dallara geçmeden rally lideriyseniz daha fazla kapasitede bir rally açmanız için size kısa vadede daha iyi bir avantaj sağlar diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ata senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Yok, benim ekleyeceğim şeyler de yok. Bu kadar. Sadece şeyleri gösterebilir misin? Yandaki diğer dallarda neler veriyordu? Şimdi sağlık veriyordu, öldürücülük, kapasite veriyordu. Ekstra Tamam, ne sırayla veriyordu? gidelim. İlk Tamam. başta birlik kapasitesi var. Hepsinde aynı. Öldürücülük veriyor. Burada mızrakçı ama hepsinde aynı. Burada sağlık veriyor. Burada size seferberlik kapasitesi veriyor. Burada saldırı veriyor. Burada da savunma veriyor. Alt Maksimumları da kısımlara görmek geçmedik hocam. isterseniz. He? Ha, tam maksimumları görelim. Sonra üstte Helios'u Evet. açtıktan sonra 3 tane şey Maksimuma daha vardı. çıkaracak olursanız buradan göstereyim. Nişancıda saldırı %40 alıyorsunuz. Savunmada %40 alıyorsunuz. Bir dalda tamamladığınız zaman lejyonu seferberlik kapasitesi 33.500 artıyor. Öldürücülük %25. Sağlık %25. Birlik kapasitesi de 1000 geliyor. En tepede de devam edecek olursanız bu Helios olduktan sonra çok süreler artıyor. Helios nişancısı tedavisi maliyetini düşürme var. Bu maliyeti de maksimum yaptığınızda %50 oranında düşürebiliyorsunuz. Bu yardım da yaralanan askerlerinizi iyileştirmede kullanıyorsunuz. Orada da %15 tedavi süresini düşürebiliyorsunuz. Ve son olarak da eğitim maliyetleri. Bunda da yine burada araştırmaları yaptığınız zaman level 10 yaptığınızda %50 olarak maliyetleri düşürebiliyorsunuz asker üretimini. Anladım hocam. Şey varsa eğer elimizde gösterebilirsek normal bir Helios'la normal bir askerin yani tedavi süresini Tamam. Böyle girelim. Şimdi bende şurada yaralılar var. Örnek düzgün olsun diye mesela şuraya 100 adet gireyim mi? olur, evet. 100 adet Helios piyadesi iyileştirmek için 6 dakika 46 saniye harcarken
şurada T10 olan mızrakçıdan yine 100 adet girdiğim zaman 3 dakika 45 gibi bir süre. Yani Neredeyse yarı yarıya. evet, yarı yarıya. Yani Helios'a çıktığınız zaman askerleri iyileştirmeniz çok daha zahmetli oluyor. O yüzden bu gördüğünüz hastane çok hızlı bir şekilde doluyor. Çünkü çok yavaş iyileştiriyorsunuz. Süre olarak neredeyse 2 katı zaman gerekiyor. Daha fazla yardım almanız gerekiyor. Bizim kendi serverımızda uyguladığımız taktik çok fazla sizin şifacı dediğimiz otomatik tıklama yapan alt hesaplar açıp arka planda bunların durmadan size katkı vermesi. Bu 10 adetle falan kurtarmıyor bizim Güneş Ateşi Kalesi savaşlarında. Biz 20-25 arası otomatik hesap kullanıyoruz. Anladım hocam. Son bir sorum İyileştirmek var. için. Sizi çok yormak da istemiyorum. Son sorum aşağıdaki iyileştirme dallarına verip ondan sonra mı FC8'e gitsinler ya da hani nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Muhtemelen bunun sorusunu soracaktır arkadaşlar. Hani Helios'a gelip bıraksın Yani sonra fırına mı geçsinler yoksa ben devam etsinler mi? şimdi e, böyle bir bilgisayarda kuraraktan 4-5 tane yardımcı hesap açabiliyorsunuz iyileştirmede. Bu zaten savaşlarda gereken bir şey. Yani bu tedavi süresini kısaltmayı benim önerim. Yani buraya harcayacağınız maliyetlerle diğer dallarda Helios, T11'leri açmak bana mantıklı geliyor. Hani bu tartışılır ama iyileştirmeyi zaten ekstra hesap açaraktan halledebildiğiniz için benim önerim ilk önce T11'leri tamamen bitirmeniz. FC8'de de işleriniz bittikten sonra elinizde kaldığı zaman bu ilk yardım tarafını iyileştirmek. Zaten hani maliyet azaltma veya tedavideki maliyeti azaltma pek kimsenin isteyeceği bir şey değildir. Çünkü zaten herkes de hayli hayli bu seviyelere geldiği zaman malzeme oluyor. Evet. Odunu, yemeği, kömürü, demiri. O yüzden bunu bence en sona bırakmak faydalı ama farklı bir yorum varsa da saygı duyarım Tamam. atadan. Çok teşekkürler hocam. Yok, benim anladığım kadarıyla klanımızda bot varsa gitmemize gerek yok. Evet, evet, aynen öyle. O zaman ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Tamamdır. Öncelikle ikinize gerçekten çok teşekkür ederim Burak Ata. Ben bu konuyu bayağı araştırdım, notlar falan da almıştım ama bazı konularda sadece bilmek yetmiyor, tecrübe etmek de gerekiyor. O yüzden bu konuyu sizin daha iyi anlayacağınızı düşündüm. Siz de beni kırmadınız, gelip anlattınız. İkinize de tekrar teşekkür ederim. Rica Neden? ederim. Her zaman. Teşekkürler Çağırdığın tekrar. için biz teşekkür Kanalını ederiz. sevgiyle, saygıyla takip ediyoruz. Çok güzel içerikler üretiyorsun. Teşekkür ederiz senin de emeklerin için. Teşekkürler. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ederim arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.